Dikkat edin, unutmayın. Zihninize yerleştirin. Hayatınızın her anında karşılaşacağınız, neticesi uyarsak hayır, uymazsak büyük zarar olacak mevzu. Kelimelerden maksat, sadece bunu okuyacağım ben. Manayı harfi, manayı ismi, niyet ve nazardır. Şimdi ilk önce zihnimizde bir canlandırın. Neymiş? Manayı ismi. 2, manayı harfi. Bakın zihnimizi kodluyoruz. Manayı ismi, manayı harfi. 30 yıllık ilimin neticesinde elde edilen bilginin bize 5 dakika içerisindeki aktarımını göreceğiz. Öteki neydi? Niyet ve nazar. Cenab-ı Hakk'ın masivasına, ne demek? Cenab-ı Hak'tan başka yaratılmış her şeye, yani kainata manayı harfiyle ve onun hesabına bakmak lazımdır. Manayı ismiyle ve esbab hesabına bakmak hatadır. Ne demek bu? Arkadaşlar, resme baktığınız zaman ressamı göremiyorsanız, sadece resmi görüyorsanız, o zaman manayı ismiyle bakmış oluyorsunuz. Resme baktığınız zaman ressamı görüyorsanız, o zaman manayı harfiyle bakmış oluyorsunuz. Kitaba baktınız, kitabı görüp yazarı göremiyorsanız manayı ismiyle bakıyorsunuz. Kitaba baktınız, yazarı gördünüz, onun varlığına intikal ettiniz, o zaman manayı harfiyle görüyorsunuz. Eve gittiniz, evin içerisinde börek, çörek, kekler hazırlanmış, ev tertemiz, mis gibi her yer temizlenmiş, düzenli hale getirilmiş, bulaşıklarınız yıkanmış, elbiseleriniz ütülenmiş. Siz orada ütülenmiş elbiseleri görüp, güzelce pişirilmiş yemekleri görüp, temizlenmiş bir evi görüp, hanımınızın fedakarlığını, size karşı merhametini, onun annelik güzelliğini göremiyorsanız, o evdeki duruma neyle bakmış oluyorsunuz? Manayı ismiyle bakıyorsunuz. Hanımınıza o nazarla bakarsanız, ütüde hanımını, yemekte hanımını, çocuklarınla alakadar olduğunda hanımını görüyor ve o görmekle beraber ona teşekkür ediyorsanız, manayı harfiyle bakıyorsunuz. Anlaşılıyor mu? Her şeye teşmil edilebilir. Şimdi bu bizim için neden önemli? Çünkü kainata bakışta bütün insanlar böyle bakıyor. Ya manayı ismiyle bakılıyor, ya manayı harfiyle. Peki kitabı baktığımız zaman yazarı görememek ne olur? O zaman bu kitabın kendi kendine oluştuğunu düşünebilirsiniz. Veya resme baktığınız zaman ressamı düşünemezseniz, onun varlığına intikal edemezseniz, resimle o ressamı tanıyamazsanız, resmin de kendi kendine olduğunu düşünürsünüz. Yani ateist ve materyalistler kainata neyle bakıyorlarmış? Manayı ismiyle bakıyorlar. Kainata bütün bakışları sadece eşya, hareket ve eylemler üzerine. Ama biz nasıl bakıyoruz Müslümanlar? Manayı harfiyle bakıyoruz. Manayı harfiyle bakıyoruz. Ağaca bakıyoruz. Üzerlerindeki çiçeklerle bezenmiş, yapraklarla donatılmış, muhteşem nimet olan meyveleri görüyoruz. Diyoruz ki ağaç bana ikram edemez. Toprak beni bilmez ki bana muhteşem domatesleri, salatalıkları, patlıcanları çıkartabilsin. Yani baktığımız her şeye manayı harfiyle bakıyoruz ve sanatkarına, yaratıcısına, gerçek rahmet sahibine, gerçek şekillendiriciye, gerçekten o muhteşem nimetleri önümüze sunan Kerim'e intikal ediyoruz. Üstad diyor ki bakın 30 yıl manayı harfi ve manayı ismi ve niyet nazarı buldum diyor. 30 yıllık ilminin tahsil neticesi. Onun için şöyle haybeye dinlemeyin ha. Haybeye dinlemeyin. Çok önemli, çok önemli. Evet, her şeyin iki ciheti vardır. Bir ciheti hakka bakar. Diğer ciheti de halka bakar. Halka bakan cihet, hakka bakan cihete
tenteneli bir perde veya şeffaf bir cam parçası gibi altında hakka bakan, ciheti isnadı gösterecek bir perde gibi olmalıdır. Ne demek? Şimdi bazı camlar görüyorsunuz, değil mi? Buradan bakınca böyle bir manzara, bir çiçek var. Bir adam dükkanın camına koymuş. Çok ilginçtir. Yaklaştıkça o cama doğru camlı içeri görebiliyorsunuz. Ama uzaklaştıkça hani delikli delikli böyle resimli şeyler vardır camlara. Neydi? Bir ismi de vardı onun. One Vision. Bakın yani bakıyoruz, bütünde baktığınız zaman bir resim, ama resme yaklaşınca o deliklere daha yakın bir halden bakınca içeri görebiliyorsunuz. Uzaklaştıkça resmi görüyorsunuz. İşte manayı ismi uzaktan bakış. Manayı harfi yakından bakış. Buraya çok dikkat edin. Tenteneli perde bu demek. Yani baktığımız her şeyde o şeyin sanatkarını görebilmek. Yani gözlük. Ama gözlük ustası var. Değil mi? Bardak. Ama bardak ustası var. Bardak manayı ismi, bakarsan ustayı hayal edip göremez. O sanattan ona intikal edemezseniz. Nerede kalırız? O zaman işte ilimden yoksun, hakiki manada bir o şeye ne derler tasarruf edememiş, temellük edememiş, zihnimizde canlandıramamış, sadece görsel yüzeyde kalmış bir ilme sahip oluruz. Şu andaki bütün ateistlerin bakışı bu. Ağaç, galaksi, yıldız, dönüyor dünya. Manayı harfi ne diyor? Kim döndürüyor? Değil mi? Mana ismi dönüyor. Yer çekimi, değil mi? Kim çekiyor? Kim çektiriyor? Kanunu kim koyuyor? Her şeyde ona intikal ediyoruz. Peki bunun günlük hayattaki şeyi nedir? Günlük hayatta da şöyle söyleriz. Yağmur yağıyor. Çiçek ne kadar güzel. Değil mi? Bu çocuk ne kadar tatlı. Ne kadar yakışıklısınız. Bunların hepsi, bu cümlelerin hepsi, siz çoğaltın, hepsi mana ismidir. Ve bir Müslümanın konuşmaması gereken ifadelerdir. Biz Müslümanlar madem Allah'a iman ediyoruz, öyleyse manayı harfi cihetiyle ne görsek, hangi fiil, hangi güzellik, ne diyeceğiz? Allah'ım ne güzel yaratmışsın bu çiçeği diyeceğiz. Bu çocuğu ne kadar güzel yaratmışsın. Allah'ım bu çocuğa ne güzel küçücük eller vermişsin. Ne kadar güzel bir diş vermişsin. Muhteşem bir göz vermişsin. Çocuk ne kadar güzel değil. Çocuk ne kadar güzel yaratılmış. Saçlarınız ne kadar hoş bir rengi yok. Ne kadar hoş bir renk verilmiş saçlarınıza. Ne kadar güzel konuşuyorsun. Ne kadar güzel konuşturuyor Allah seni. Ne kadar güzel yağdırıyor yağmurları. Ne kadar güzel ısıtıyor bizi Allah. Yani güneş bugün çok ısındık. Hayır. Her şeyi Allah'a vereceğiz. Vermezsek ne olur? Vermezsek işte Allah'a uzak bir hayat yaşarız. Dünyada bulunma vazife ve gayemizin dışında bir hayat süreriz. Bu da Allah'ın hoşuna giden, rızasına uygun bir hal olmaz. Peki şuraya dikkat edin. Binaenaleyh nimete bakıldığı zaman mün'im. Nimete bakıldığı zaman mün'im ne demek? Nimete bakıldığı zaman nimet vereni göreceğiz. Sanata bakıldığı zaman sani, sanatkarı, esbaba, sebeplere nazar edildiği vakit müessiri, hakiki zihne ve fikre gelmelidir. Buna alışacağız. Abi böyle geldi böyle gidiyor değil. Hani var ya böyle manavın önünden geçiyorsunuz. Domatesin fiyatıyla, karpuzun kilosuyla ilgileniyorsunuz. Hayır. Oraya gördüğün andaki Allah'ım maşallah neler yaratmışsın de. Çünkü sen manavın önündeyken Allah seninle beraber. Seni duyuyor, seni işitiyor. Sen ormanda gezintiye çıkıyorsun ya Yusuf. Allah da seninle beraber. Senin fiillerini yaratan Allah, sana göz veren Allah, senin neyi gördüğünü görmez mi? Sana işittiren Allah, sen işitmeden önce işitmez mi? Seni konuşturan Allah, değil mi? Sen konuşmadan önce ne konuşacağını bilmez mi? Öyleyse bir ormana mı gittin yürüyorsun? Allah'ım bu ne güzel ağaçlar,
bu ne güzel renkler, bu ne kadar muhteşem bir orman, ne kadar güzel şeyler yaratmışsın. Çekinmeyin ve rahat rahat, böyle içinizden gele gele, Rabbinizin dünya misafirhanesinde gezinti yaparken o sanatkarı unutmadan, ona hamd ederek, ona şükrederek böyle dolaşacağız. Biz Müslümanız. Mana ismiyle bakmayacağız. Her şeye manayı harfiyle bakacağız. Peki ikincisi neydi? Niyet, nazar. Ve keza nazar ile niyet. Nazar ne demek? Bakış. Mahiyeti eşyanın ana özelliğini tağyir eder, değiştirir. Günahı, dikkat edin, sevaba çevirir. Nazar ve niyet, dikkat edin, günahı sevaba çevirir. Sevabı da günaha çevirir. Ve evet, niyet adi bir hareketi, yani sıradan bir davranışı ibadete çevirir. Ve gösteriş için yapılan bir ibadeti de günaha çevirir. Maddiyata esbab hesabıyla bakılırsa cehalettir. Allah hesabıyla bakılırsa marifet-i ilahiyedir. Allah'ı tanıma ilmidir. Şimdi niyet nazardaki hadise ne kadar önemliymiş, değil mi? Nasıl oluyor bu olay? Namaz kılarsın, değil mi? Ama namaz kılmanda hakiki mana ve niyetin Allah'ın rızası değildir. Ya bulunduğun şirkette patronun dindarlığından dolayı göze girmek veya da birisine bir iyilik yaparken iyilik yaptığınızı bilmesi için davranışınız ne kadar cömert, ne kadar yardımsever diyedir. Niyeti kim bilir? Allah bilir. Biz bilemeyiz. Ben bilmem, şimdi Furkan gelmiş, değil mi? Bir şey ikram etmiş ama niyetini bilmiyorum. Bir arkadaş vardı, eski hatıradan bir anlatayım. Dershaneye gelirken getirmiş, meyve. Hani buradaki sohbete katılanlar da yesin diye. Eline almış böyle 2 tane poşet. Tam kapıdan girerken çocuklar karşılıyorlar. Abi alalım isterseniz, biz mutfağa koyalım diye. Yok, ben de dursun diyor. Sohbet yapan kişi ben değilim. Başka bir abi, ismini zikretmeyeyim. Abinin yanına ders salonuna poşetlerle geliyor. Meyvelerle. Abi diyor, bunları getirdim. Hani sohbette yersiniz. Herkes de gördüyse. Şimdi bu abinin niyeti de zaten çok aşikar olmuştu. Belli de. Yani böyle şeyleri Allah sevmiyor. İyilik mi yapacağız? Allah rızası için olmalı. Namazlarda, ibadetlerde ne diyoruz biz? Allah'ım senin rızan için. Böyle bir niyet etseniz, Allah'ım niyet ettim, Allah'ım senin rızan için değil de işte bir Mercedes'im olsun diye öğlen namazının farzını kılmaya diye. İptal. Hatta daha uhrevi söyleyeyim. Bu tabii ki bozar. Niyet ettim cennete girmek için ikindi namazının farzını kılmaya diye etseniz o cennete giremezsiniz. Niyet ettim Kevser havuzunun başında cennette olmak için Ramazan orucumu tutsanız cennete giremezsiniz. Ne için yapılır ibadet? Allah rızası. Allah bizden razı olsun yeter. Ya Rabbim sen benden razı ol. Benim bütün iyiliklerimi, bazen insanlar diyor ya, abi namazdan zevk alamıyorum bazen. İşte namaz bana yük geliyor, zor geliyor. Böyle feyiz alabilecek, keyif alabilecek bir şeyler söyle de namaz kılayım. Ya namaz keyif almak, lezzet almak için kılınmaz ki kardeşim. Namaz Allah emrettiği için kılınır, değil mi? Yani Allah'ım sen emrettin. Çünkü namaz zor gelir kardeşim. Nefis var, şeytan var. Kolay değil. Ama biz ne yapacağız? Mücadeleyi bırakmayacağız. Allah'ım bazen keyif alabilirsiniz, bazen almayabilirsiniz. Nasıl çalışırken tam böyle mesainin bitimine, ay sonuna gelişine kadar çalışmak keyifli hale geliyor. Çünkü ertesi gün veya bir gün sonra ücret alacaksın. Ama ilk başladığında alamıyorsun. Zordur. Çalışmak zordur. Ücret almak, değil mi? Hep insanın talep ettiği şeydir. Bizim en büyük ücretimiz ne Şahin hocam? Allah'ın rızası. Allah razı olsa ne olur biliyor musunuz? Her şey olur. Her şey olur. İşte bu niyet, nazar da bu. Bakarken de böyle nazarınızla ve niyetimizle ne yapıyormuşuz?
Günahı sevaba, sevabı günaha çeviriyoruz. Buna çok dikkat edeceğiz. 4 şey öğrendik. Kısaca, uzun tutmadım dersi. Siz teferruatını kendi zihninize havale edin. 1. Manay ismi, manay harfi. 2. Niyet ve nazar. Niyetlerimize dikkat edeceğiz. Peki bazen şaşırabilir miyiz arkadaşlar? Şaşırabiliriz. Niyetimiz bozuk olabilir. Diyeceğiz ki, ümitsizlik dersini hatırlayın. Allah'ım, senin rızanın dışında nefis ve şeytanım şayet beni başka bir gaye, başka bir çıkar için bir iyilik yapmaya, bir ibadet yapmaya sevk ettiyse beni bağışla Allah'ım. Allah'a sığınacağız. Çünkü Allah niyetlerimizi en iyi o biliyor. Ama nefis ve şeytan bazen niyetlerimizi günlük, haftalık, aylık ayarımızı bozabilir. Ayar bozulduğu zaman Rabbimize ne yapacağız? Sığınacağız. Peki böyle bakmanın kârı ne? Allah hesabına bakan adam, kainata Allah hesabına bakan adam her ne müşahede etse ilimdir. Kardeşim, İslam dünyasında da en önemli mevzu ilim tahsil etmektir. Farzdır. İlim nedir? Mesela hayvanları incelersiniz. Hayvanlar konusunda uzman olursunuz. İlminiz olur. Hayvanların beslenmesi, gelişmesi, değil mi? Süt vermesi, her şeyi incelersiniz. Hayvanlar konusunda zooloji mi diyorlar o konuda. Ziraatla ilgilenirsiniz. Ziraat mühendisi olursunuz. Taşları incelersiniz, değil mi? Jeolog olursunuz, profesör olursunuz. İlimdir bunlar, güzeldir. Bir ünvan alırız yani. Allah'ı tanıma ilmi de Allah katındaki bütün ilimlerden üstündür. Allah'ı tanımak da ancak gönderdiği Kur'an'ı okumak, o gönderdiği peygamberi dinlemek ve o peygamberin Kur'an'dan bize bak kainata, gör Rabbinin rahmet eserlerini demesindeki o sırdan yola çıkarak her şeyde Allah'ın rahmetini, kudretini, ilmini, iradesini, esmasını, sıfatlarını, şuhunatını müşahede etmekle olur. Ne kadar Allah'ı tanırsan o kadar yüksek bir ilim tahsil etmiş olursun. Bu ilme ne denir? Marifetullah denir. Allah'ı tanıma ilmidir. Allah'ı tanırsan da ne olur? Seversin. Bilirsin ne güzel ikram ediyor. Ne güzel besliyor. Ne kadar güzel şefkati, merhameti var. Seversen de onun sevgisine mazhar olmak istersin. Dersin ki Allah da beni nasıl sever acaba? Ben onu sevdim. O beni nasıl sever acaba? Ben ne yaparsam o beni sever. Değil mi? Hemen gönderdiği Kur'an'a bakarsın. Der ki Kur'an'ında, madem beni seviyorsun ey kulum, öyleyse benim sevdiğim zata benze. Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. Bak ne kadar güzel, değil mi? Ona benzeyerek. Öyleyse Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam benzeyerek de Allah'ın sevgisini kazanmaya çalışırsın. Öyleyse iman ederiz. Marifetle Rabbimizi tanırız. Tanıyınca muhabbetle muhabbetullah makamına ulaşırız. Sonra ibadetler bize zor gelmez. Ezan okunur, büyük bir iştiyak duyarız. Ramazan gelir, içimiz coşar. Değil mi? Onun rızasını kazanmak istiyoruzdur. Çünkü biliyoruz bizi her an görüyor, işitiyor. Bizim her an yanımızda. Bizim şah damarından bile yakın bize. Öyleyse demek ki kainata manay ismi ve manay harfiyle bakmanın ne kadar önemli olduğunu herhalde idrak etmişsinizdir. El Fatiha.